Bu cihan tamamıyla fanidir. Aradığını sebatlı, kararlı alemde ara. Suretin sıfırdan ibarettir. Suretin sıfırdan ibarettir. Dilediğini mana aleminde dile. Acı ve tuzlu canı kılıç önüne koy, feda et de tatlı bir deniz gibi olan canı al. Bu alem, bu cihan fanidir, geçicidir. Bu dünya geçicidir. Bu cihan dediğiniz şey bir avuç bile değildir. Bu evren dediğiniz şey bir avuç bile değildir. Bir avucunuzu dahi doldurmaz bu kocaman evren dediğiniz şey. Bu kocaman evren dediğiniz cennet, cehennem dahil buna. Arş Allah, lef-i mahfuz, kürsü dahil buna. Bu cihan dediğiniz şey insanın avucu kadar bile değildir. Avucu bile büyük gelir ona. Sen bu cihanı varmış gibi gösterene tabi ol. Sen ona yönel, aldanma. O yüzden senin suretin sıfırdır. Toprak, hatta bir damla meni, bir damla da değil, bir küçücük hücre. Onu damla olarak nitelendirmiş, damlanın içerisinde küçücük bir hücre. O yüzden senin suretin sıfır. Eksi bir de değil, artı bir de değil. Eksi bir olursa değeri var, artı bir olursa değeri var. Senin varlığın sıfırdan ibaret. Senin bu vücudun sıfırdan ibaret. Sen kendi kendine vücudunu var görüyorsun. Değil. O da senin değil zaten. O da senin değil. O zaman gerçek varlık odur. Gerçek varlık o. Ondan başka bir varlık yok. Sen varı var zannediyorsun. Sen o algıya, o zanna kurban gidiyorsun. Sen şu nefsi bir feda et. Sen bir nefsi feda et. Asıl var olanı göreceksin. Sen nefsi feda edemediğinden dolayı var olanı görmüyorsun. Sen nefsini ayağının altına alamadığından dolayı o cemale ulaşamıyorsun. Sen ben dedikçe batıyorsun. Ona buna ahkam keseceğim derken batıyorsun. Yürü. Bu fani evrende, dünyada da demiyorum. Durma. Geçici olan şeyler seni aldatmasın. Sen gerçek baki olan ona yönel. Her şeyinle. Vücudunu, kaşını, gözünü düşünme. Öldükten 10 gün sonra hepsi de toprak olacak, gidecek. Ölümü tadacak her şey. Ölümü tadacak. Sen burada mükafat bekliyorsun. Burada nefsini düşünüyorsun. Burada heva ve hevesini düşünüyorsun. Burada makamını, mevkini, paranı, pulunu düşünüyorsun. Hani kim götürdü? Benim anne dedemin Bayındır'ın dağın yarısı onunmuş. Hani ne götürdü? Benim baba dedemin Dede Ağaç'ta 5000 dönüm yeri varmış. Hani ne götürdü giderken? Benim ailemin bizim sokakta 6 tane evi vardı. Ne götürdü annem yanında giderken? Benim babam mahallenin en iyilerindendi. Ne götürdüler yanlarında? Bir bakkal düşün, bakkal dükkanı düşünün. Günde 2000 ile 2500 arası ekmek satıyor. Kışın 2500 ekmek satıyor, yazın 2000 ekmek satıyor. Bir bakkal dükkanı düşünün. Şimdi benim de market satmıyor onu. Böyle bir tane kara kaplı defter vardı, içinde alacak doluydu. Dedem ölmezden önce anneme demiş ki bunu Mustafa'ya ver. Anama dedim bunu bana mı bıraktı dedim. Ben evet dedi, ateşin içine atıverdim ben.
Sağlığında bana faydasının olmayan şey dedim. Öldükten sonra mı faydası olacak dedim. Annem çırpınıyor atma diye. Bir böyle kalın defterden bir teneke yağ geldi alacak. Onun da ne kadar borcunun olduğunu bilmiyorum. Köyden birisi geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Bakkal Ahmet Aga'nın çocuklarını arıyorum. Ben torunuyum dedim. Buyur. Çocuğu yok başka dedim. Ya benim dedene borcum vardı da dedi. Onu bu bir teneke yağı getirdim. Hakkınızı helal edin dedi. Vallahi benden yana helal olsun dedim. Beni ilgilendirmiyor dedim. Yalan olmasın ya. Bir teneke yağ geldi. Anneme demiş, burada demiş, duvarın içerisinde demiş altınlarım var. Onları al senin olsun demiş. Ben anneme sormadım bile ne kadar var diye. Hala daha hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne kadar altın vardı orada diye. Ne oldu, ne götürdü yanında? Ne götürüyor o insanlar yanında? Evet, dünya hayatı oyundan, eğlenceden ibaret. Biraz da sen oyna, biraz da sen eğlen. Ben sizi malınız olmasın demiyorum ha. Öyle bir şey yok. Allah yolunda koşacaksan paran pulun olacak, malın olacak. Buraya gelmenin bir bedeli var. Öyle değil. Böyle ham hayal noktasında değilim. Adım atıyorum para bugün Türkiye'de. Otobüs bileti ne kadar Bursa'da? Kaç? 35 lira. Pahalı. Vatandaşın kullanacağı bir toplu taşıma bu kadar pahalı olmaması lazım. Gerçekten. İnsanlar bu konuda protesto etmeli. Toplu taşıma, su, elektrik, doğalgaz pahalı olmamalı. Yok. Pahalı. Gerçekten pahalı. Belediyeler, devlet bu konuda farklı bir davranış içerisine girmeli. Su pahalı olmaz. İslam'da su paralı değildir. Hoş yakında havadan da para alacaklar da böyle giderse Allah muhafaza eylesin. Evet, dünya hayatı oyun eğlenceden ibaret. Buradan kasıt şu değil, bunu anlamayın. Ya biz hiç mal sahibi olmayacağız. Değil canım kardeşim. Senin çoluğunu çocuğunu barındıracak kadar bir evin olması, çoluğunu çocuğunu barındıracak, misafirini ağırlayacak bir evin olması, senin bir bineğin olması bu zamanda elzem. Elzem. Asli ihtiyaç. Asli ihtiyaç. O yüzden dünyayı bu konuda reddedenlerden değiliz. Allah muhafaza eylesin. Ama aradığını bu fani dünyada arama.